Ben bir hata yaptım arkadaşlar. Çok büyük bir hata yaptım. Bu seriye başlarken amacım sadece bir hikayeyi anlatmaktı. Ama bu akşam anladım ki ben sadece bir anlatıcı değilim. Ben uyuyan bir canavarı uyandırdım. Ve benim yüzümden bu gece biri bedel ödedi. Geçen bölümü o dükkanın kapısında bitirmiştim. İçeriden çıkan o yaşlı adam bana zamanınız mı doldu diye sormuştu. Kaçmadım. Donup kalmıştım çünkü elinde Hakan'ın günlüğü vardı. Adam ışığa çıktı. Yüzünü gördüm. Bir katile benzemiyordu. Üstü başı yağ içinde, elleri titreyen, gözlerinde dehşet olan yaşlı bir adamdı. Adı İsmail'miş. Ölen saatçi Vedat Bey'in çırağı. İsmail amca beni içeri çekti ve kepenkleri hızla indirdi. Dükkanın içi dışarıdan göründüğünden daha korkunçtu. Her yerde saatler vardı ama hiçbiri doğru zamanı göstermiyordu. Ona o kavanozu sordum. "Neden?" dedim. "Neden katilin imzası olan o boncuklar senin dükkanında?" Bana cevabı ne oldu biliyor musunuz? "Onlar Vedat Usta'nın mirası," dedi. Yıllar önce özel bir müşterisi vardı. Çok kibar, beyefendi bir adam. Yalnız yaşayanlara hediye etmek için bu boncuklardan yüzlerce sipariş ederdi. Vedat Usta öldükten sonra o adam gelmeye devam etti. Ama artık satın almıyor, geliyor, bir avuç alıyor ve gidiyor. Engel olamıyorum, o bir gölge gibi. İsmail amca korkuyordu. O adamın kim olduğunu bilmiyordu ama varlığını hissediyordu. Sonra elindeki defteri, Hakan'ın günlüğünü bana uzattı. "Bunu al ve git," dedi. Hakan ölmeden bir hafta önce bunu buraya unuttu. Ya da bilerek bıraktı. İçinde o adamın kim olduğu yazıyor olabilir. "Al bunu ve bir daha buraya gelme, onu da buraya çekme." Defteri aldım, dükkandan çıktım. İsmail amca kapıyı arkamdan kilitledi. Arabaya bindim ve oradan uzaklaştım. Kalbim yerinden çıkacak gibiydi ama mutluydum. Sonunda elimde somut bir delil vardı. Hakan'ın kendi el yazısıyla yazdığı gerçekler ama ben aptalım. Ben o dükkana giderken takip edilmediğimi sanıyordum. Ben İsmail amcayla konuşurken sadece ikimiz varız sanıyordum. Yanılmışım. Dükkandan ayrıldıktan sadece 20 dakika sonra sosyal medyada bir haber gördüm. Üsküdar'da tarihi saatçide yangın. Geri döndüm. Oraya geri döndüm. Ama yetişemedim. Dükkan alevler içindeydi. İtfaiyeciler soğutma yapıyordu. Polislere sordum. "İçeride biri var mıydı?" dedim. Memur başını salladı. "Maalesef," dedi. "Yaşlı bir adam. Kurtulamamış." İsmail amca öldü. Çünkü ben oraya gittim. Çünkü katil beni takip etti. Ben o dükkandan çıktıktan hemen sonra o içeri girdi. İsmail'i susturdu. Ve delilleri yok etmek için dükkanı yaktı. O boncuk kavanozu, o saatler, o kayıtlar, hepsi kül oldu. Ama katilin hesaplamadığı bir şey var. Hakan'ın günlüğü yanmadı. O şimdi benim elimde. Ve arabayı kenara çekip, ellerim titreyerek o defteri açtım. İlk sayfada ne yazıyor biliyor musunuz? "Onu tanıyorum, yüzünü hiç görmedim ama kim olduğunu biliyorum. O bizi iyileştirmeye çalışan kişi. O doktor değil ama ruhumuzu görüyor ve o bizim en yakınımızda." Ve sonraki sayfada bir liste var. İsimler, tarihler, Ayla, Saatçi Vedat ve en sonda Hakan kendi ismini yazmış. Ama listenin altında bir isim daha var. Hakan'ın ölmeden önce tahmin ettiği bir sonraki kurbanın adı. Bu ismi okuduğumda kanım dondu. Çünkü bu kişi yaşıyor. Bu kişiyi tanıyoruz. Hakan, sıradaki kurbanın apartman yöneticisi Rıza olduğunu yazmış. Rıza amca katil değil arkadaşlar. Rıza amca, sıradaki hedef. Ve ben şu an gaza basıyorum. Çünkü eğer Hakan haklıysa bu gece sadece İsmail ölmeyecek.